Merhabalar değerli dostlar ve değerli izleyiciler. Seyahat halinde olduğum için tam anlamıyla gündemi takip edemedim ama arkadaşlarımın bana bildirmesiyle haberdar oldum. Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi İdris Bozkurt, torpille işe girmek hiç kimsenin tasvip edeceği bir şey değildir ama işe girdikten sonra işin meşru olması şartıyla ve meşru bir şekilde iş sözleşmesine uygun bir şekilde çalışmanız şartıyla almış olduğunuz kazanç helaldir diye bir açıklama yapmış bundan tam 6 yıl önce. 6 yıl önce yapılan bu açıklama bugün itibariyle sosyal medyada ve Türkiye'de çok yoğun bir şekilde gündem olmuş. Tabii insanın aklına gelen ilk soru şu: neden daha önce değil de şimdi oldu? Bu konuda benim herhangi bir fikrim yok. Yani bir şey diyemiyorum. Aslında bu 6 yıl önce fark edildi ama bu zamanlarda gündeme getirelim diye bir kenarda bekletildi mi? Yoksa yeni mi fark edildi? Bunu artık bu meseleyi köpürten insanlara sormak lazım. Ama ister 6 yıl önce söylenmiş olsun, ister şimdi söylenmiş olsun, ister 6 yıl önce fark edilmiş olsaydı, isterse şimdi fark edilmiş olması söylenecek şeyleri İslam hukuku açısından çok değiştireceğine kani değil. Şimdi burada 3 tane boyut var. Bunlardan bir tanesi fıkhi boyut, bir diğeri ise ahlaki boyut, bir diğeri ise sosyolojik boyut, toplumsal boyut. Fıkhi boyut itibariyle bir insanın kazancının helal olabilmesi için elbette ve elbette o işe layık ve ehil olması lazım. İkincisi adaletin gözetilmesi ve kimsenin hakkına, hukukuna tecavüz edilmemesi gerekiyor. Siz torpil yaparak hamile kart yakınımdır diyerek bir işe giriyorsunuz ve o işe layık değilsiniz. Layık olsanız bile sizden daha layık olanlar var ve onların önünü kesiyorsunuz. Ve bu konuda İdris Bozkurt'un söylemiş olduğu şey, bunu hiç kimse tasvip edemez diyor, başka hiçbir şey demiyor. İkincisi işin meşru olması adına da söyledikleri şeyler doğru. İş sözleşmesine riayet etme adına da söylediği şeyler doğru da fakat ilk boyutu itibariyle hiçbir şey dememesi ve meseleye parçacı bir şekilde yaklaşması bence katiyen doğru değildir. Allah Azze ve Celle eddül emanati ile ehliha diyor. Emanetleri ehline veriniz. Emanetleri ehline verin demek maddi değer taşıyan, bir gün tadile gideceksiniz al sende dursun anlamındaki bir herhangi bir şeyi komşunuza vermek veyahut da yedi yemine vermek anlamına gelmez. Yöneticilere hitap ediyoruz ki bu ayet ki ediyor. Bütün tefsirlerde bakabilirsiniz. İster bir şirkette, isterseniz kamu görevinde mutlaka işi ehil olana vermeyi söyler. Adil olma meselesine gelince, adaletli olma meselesine gelince orada da söylenecek çok bir şey yok. Kul hakkına girmemedir esas olan. Halbuki torpille işe girmede hem ehil değilsiniz, ehil olsanız bile başkasının hakkına ve hukukuna tecavüz ediyorsunuz. Bu durum ister istemez ikinci ve üçüncü maddelerdeki şeye de tesir eder. Neden? Zira İslam'da amaç meşru olduğu gibi araçlar da meşru olması lazımdır. Sadece sonuçtan hareketle meseleye bakamazsınız. Sürecin de meşru olması gerekir. Amaç meşruysa vesileler de meşru olmak mecburiyetindedir. Şöyle bir misal vereyim sizlere. Bir arsayı gasp ettiniz. Mülkiyetinize geçirdiniz. Sonra da başka yerden kazanmış olduğunuz helal parayla oraya ev yaptınız. Yaşam standartınızı değiştirdiniz. Hayat felsefenizi değiştirdiniz. İslami esaslara göre, ahlaki esaslara göre, evrensel uydelere göre tertemiz bir hayat yaşadınız. O hayatı yaşamanız, o evin içinde veyahut da hayatınızın geriye kalan döneminde o arsanın mülkiyetini gasp etmeniz gerçeğini değiştirmez ki. Otomatik olarak onu affettirmez ki. Dolayısıyla torpille bir işe girmişsiniz, başkalarının hakkına, hukukuna tecavüz etmişsiniz, ehil değilsiniz. Ondan sonra da meşru bir şekilde çalışıyorsunuz. Kazancınız helal denilebilir mi? 3 şartın bir tanesi ortadan kalkmış durumdadır. Onun için bu yaklaşımın kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Ahlaki açıdan, toplumsal açıdan baktığınız zaman da
Gerçekten soruyorum şimdi sizlere. Sizin vicdanınız, sizin kalbiniz, sizin gönlünüz bu türlü kayırmacılıkları, bu türlü torpilleri kabul ediyor mu? Siz aslında layık olan siz olduğunuz halde bir başkasının önünüze geçmesi, lütfen empati yapın. Kendi oğlunuzu, kendi kızınızı, hatta kendinizi yerine koyun. Nasıl kabullenecek, nasıl hazmedeceksiniz? Ama ne yazık ki ve ne çare ki 22 yıllık, 23 yıllık AKP iktidarının Türkiye bırakmış olduğu en büyük miraslardan birisi işte liyakatsız ve ehliyetsiz olan insanların iş başına gelmesi oldu. Sonra toplumsal anlamda ahlak anlayışı zedelendi. Efendim devletin vatandaşına, vatandaşının devletine güveni sarsıldı. Devletin o kurumsal yapısı adeta çöktü ve ekonomisiyle, ahlakıyla, akademisiyle vesaire yanlarıyla böyle bir devlet karşımıza şu anda. Gerçekten üzücü, gerçekten çok üzücü. Toplumsal anlamda da gençlerin adalet anlayışını zedeliyor. O gençler hiçbir zaman için hükümetlerine ya da devletlerine ya da ülkelerine benim devletim, benim hükümetim, benim toplumum diyemiyor. Diyemediği için de işte gazetelerden okuduğumuz kadarıyla, sosyal medyadan gördüğümüz kadarıyla hayat pahalılığının da vermiş olduğu ki onun temelinde de zaten bu türlü adaletsizlik duyguları yer alıyor veyahut da uygulamaları yer alıyor. Memleketten kaçmak için ya da başka bir yerde hayatlarını sürdürmek için bir sürü insan yollara düşmüş durumda. Hayır. Bunlar katiyen kabul edilecek, tasvip edilecek fetvalar değildir, görüşler değildir, düşünceler değildir. Nitekim meseleyi çok geniş bir perspektiften ele aldığınız zaman, bu üç boyutuyla birlikte ele aldığınız zaman bunun yanlış olduğunu da siz kendiniz vicdanen evet diyebilirsiniz. Bunun için bir hocaya gitmeye gerek yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin el-ism mehake fi sadrik ve kerihte en yattale aleyhin nas diyor. Günah senin içini kazıyan, kalbini rahatsız eden, vicdanını dilgir eden ve insanların görmesini, duymasını, bilmesini istemediğin şeyin adıdır diyor. İşte bu yaklaşım, işte bu vicdana başvuru zaten sonucu kendiliğinden söylüyor. İşin en acı tarafı ise hani siyasiler, siyasetin ahlakı bunu gerektiriyor falan deseler bile, nitekim bunu diyenler oldu. Bu iktidarın yolsuzlukları ortaya çıktığı zaman yolsuzluk hırsızlık değildir diyenler de oldu. Çalıyorlar ama çalışıyorlar diyenler de oldu. Zaten Türkiye'yi bu noktaya taşıyan da işte bu zihniyet, bu fetvalar, bu yaklaşımlar oldu. Maalesef ve maalesef. Evet, işin en acı tarafı işte burası. Din adamlarının bu meseleler yanlış diye haykırması gerekli olan kişilerin tam aksine bu işlere çanak tutması, fetva vermesi kabul edilemez. Tekrar söylüyorum, kabul edilemez. Ne yazık ki Diyanet İşleri Başkanlığı da belki bütün fertleri değildir, hepsi değildir, hiçbir zaman için genelleme yapmak istemem ama böyle bir zihniyetle meseleye yaklaşan çok insan var. İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nda görev yapan o zatın televizyon ekranlarında söylediği gibi bu işe çanak tutması da var. Yazık. Gerçekten çok ama çok yazık.